Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Yine bir hafta sonu videosuyla karşınızdayım. Efendim bu hafta 2023 yılında yatırımcılarını ciddi anlamda üzen Sasa polyester konusunun teknik analizdeki genel görüntüsüne değineceğiz. Ama öncesinde şirketi temel anlamda çok fazla derine inmeden kimdir, ne iş yapar, işte sahiplik oranları nedir vesaire, yıllık üretim kapasitesi ne gibi çok basit konulara inerek önce bir şirketi tanımak adına bir sunum yapacağız. Daha sonra teknik analizdeki olası büyük logaritmik hedefler nereler olabilir onlara değineceğiz. Tabii burada TL bazlı grafik ve dolar bazlı grafikteki genel görünümü değerlendireceğiz. Tabii ki buradaki anlatımlarımız yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ama bizler yatırımcılarımıza eğer teknik dipleri ve hisselerin ucuz bölgelerde teknik dönüşlerini zamanlama olarak yapabilirsek ne mutlu bize dediğimiz noktadayız. Evet efendim buyurunuz, isterseniz hemen hızlıca çok da değerli vaktinizi almadan Sasa Polyester'i kısaca bir tanıyalım efendim. Efendim Sasa Polyester bakıldığında 2023 yılı itibariyle yatırımcılarına ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş ve üzmüş. Şirketi tanıyacak olursak burada da anlaşılacağı üzere kimler var? Erdemoğlu Holding var, Merinos Halı var, Dinar Su var ve diğer dediğimiz biz ve büyük aracı kurumların içinde olduğu kitle. Yani Erdemoğlu'nun elinde %59, Merinos'ta %13, Dinarsu'da %7,56, diğer dediği grupta ise %20'ye yakın e, pay şirket ortaklığı olduğunu görmekteyiz. Efendim İstanbul Sanayi Odası İSO'nun paylaşımına göre Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu verisinde 2022 raporunda daha doğrusu 22. sırada yer almaktaydı. E, Bu veriyi paylaşabiliriz. Ekonomist dergisinin Anadolu'nun en büyük 500 şirketi 2021 yılı sıralamasında 22. sıradan 2. sıraya yükseldiğine şahit olduk. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Anadolu'nun en büyük 500 şirketi 2021 yılı sıralamasında 22. sıradan 2. sıraya çıktığını görüyoruz. Evet, şirketin genel tarihi yolculuğuna bakacak olursak 1966 kuruluşunu görüyoruz. 1996'da halka arz edildiğini görüyoruz. 2002-2004 yılında DuPont ile bir anlaşma, 2004 yılında Hacı Ömer Sabancı Holding DuPont hissesini satın alarak şirketin ünvanını Advansa olarak değiştirmişti. 2011 yılında ise Sasa olarak şirketin ismi değişmişti. İşte Erdemoğlu süreci 2015 yılında %84,8 paya sahip olarak başladı. 2016-2017 yılında Elyaf yatırımı planlama süreci başladı. 2019 yılında yeni Elyaf tesisi devreye alındı. 2020 yılında ise yeni yatırımlar üretime başladı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edelim sunumumuza. Evet, şirketin üretim planlamalarına veya geçmiş yıl üretimlerine baktığımızda değerli arkadaşlar 2018 yılında 350 bin ton bölü yıl, yani yıllık 350 bin ton üretim yaptığını görüyoruz. 2018 yılı total yıl bazındaki üretimi 350 bin ton. 2019 yılında 700 bin tona çıktığını görmekteyiz. Neredeyse ikiye katlamış, ki net olarak ikiye katlamış diyebiliriz. 2020 yılında ise bu üretimi 700 bin tondan 1 milyon 365 bin tona çıkardığına şahit olmuştuk arkadaşlar. Efendim burada tabii yatırımcılar 2023 yılında sıkıntıya girdiler. Eyvallah. Bakıldığında 2023 yılında 1 milyon 450 bin ton
üretim yaptığını görüyoruz ki önceki yılların altında değil. Yani hemen hemen aynı seviyede kaldığını görmekteyiz. Peki bu süreç devam edecek mi böyle? Yine 1 milyon 400 bin, 1 milyon 300 bin bandında mı kalacak üretim olarak? Hayır efendim, yeni yatırımların üretime başlama süreci muhtemelen 2024 yılı içerisinde beklentileri var şirketin de bu kendi beklentileri. 2024 yılı total üretim rakamının 2 milyon 150 bin ton bölü sene, yani bir yılda 2 milyon 150 bin tona çıkma hedefi var 2024 yılında arkadaşlar. 2025 yılında ise bu rakamın arkadaşlar 2 milyon 500 bin tona çıkması planlanmakta. Şirket kaynaklarından aldığımız verilere göre efendim. Şimdi grafiksel anlamda baktığımızda arkadaşlar, evet, Erdemoğlu Holding 350 bin ton ile başladığı bu süreci öncelikle 700 bin tona, sonra 1 milyon 365 bin tona, 1 milyon 450 bin ton bu seneki verimiz. Yani bakıldığında bir önceki yılın altında değiliz. Yani bu kadar da durumun kötü olduğunu düşünmek yanlış. Yatırımları sonrasında bu rakamın 2 milyon 150 bin ve 2025 yılında 2 milyon 500 bin tona çıkacağı planlanmakta değerli arkadaşlar. Ne üretiyor bu şirket? Elyaf ilk etapta akıllara gelir. Müşterilere sunduğu kullanım alanlarını da aslında şirketin ana sayfasına giderek inceleyebilirsiniz. Biz sunumumuzda bunların total birleştirilmiş halini sizlere sunacağız. Özel polimerler ve kimyasallar konusuna değinmek istiyoruz. Burada ileri polimerler, PET çipsleri, PET resin, dimetil tereflat ve Sasaplast 88 denilen bir ürün var ki bu da önemli. Devam edeceksek ürünlerde iplik ve poy tesisleri, filament bölümü endüstrisi 4.0 teknolojisi ile 2020 yılında devreye aldığı 175 bin ton yıl kapasiteli tekstürize iplik işletmesi ve 350 bin ton bölü yıl kapasiteli poy işletmesiyle 2021 yılı itibariyle tam kapasite olarak üretime devam etmekte olduğunu şirket kaynaklarından görmekteyiz. İşte efendim, piyasaya nasıl bir hizmet sunuyor, hangi sektörler etkileniyor? Ev tekstili, dış giyim, döşeme kumaş, denim, iç giyim, çorap, ambalaj, halı, mobilya için dolgu tipi ürünler, vatka, yastık, yorgan, dolgu tipi ürünler dedik. Boncuk, tela, otomotiv uygulamaları, bu da çok önemli. Filtrasyon, arkadaşlar, jeotekstil ve inşaat, peluş diyebileceğimiz sektörlere bakıldığında işte hijyenik uygulamalar, suni deri teknik uygulamaları, kablo kılıfları, streç film, duvar kağıdı, branda, PVC, terlik tabanı, su geçirmez kaplama kumaş, gıda temasına uygun kapaklar, yer döşemesi, hortum, conta ve geomembrant dedikleri oyuncak, yani aslında hayatımızın her yerinde varlar diyebiliriz gerçek anlamda bakıldığında. Değerli arkadaşlar, TL bazlı ve dolar bazlı yıllara göre getirilerine baktığımızda ne yapıyor? Bir 3-4 yıl dinlenip ondan sonra impuls hareketini yaptığına şahit oluyoruz. Burada 2019 ila 2022 yılındaki hareketi sonrası 2023 yılını adeta dinlenerek geçirdiğini görmekteyiz. İşte o altın bazlı hareketlerine baktığınızda da ortalamaya vurduğunuzda altının çok çok üstünde getiri sağladığını şahit olacağız, ya da dolar bazlı bir kıyaslama yaptığınızda gerçekten dolar bazlı da çok çok üzerinde kaldığını görmekteyiz. Efendim, dediğim gibi şirketin
temel çarpanlarına çok girmemek üzere böyle kısa bir sunum yaptıktan sonra TL bazlı grafiğine gidip dolar bazlı ve TL bazlı inceleme gereği düşünüyorum. Şimdi öncelikle ben dolar bazlı analizle başlamak istiyorum. Aylık grafikteyiz. Peki biz Sasa'da aylık grafikte ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlar, şu bölgede bakınız, çok şık bir formasyon çalıştırdı Sasa ve buradaki çanak kulp formasyon hedeflerini sıralı olarak gitmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir X hedefi, daha sonra bu bölgede yeşille görmekte olduğunuz bir Y hedefi, buradaki çanak kulp formasyonunun X hedefini buraya koyduğumuzda Sasa ne yapmış oldu? Aslında buranın kulp hedefi, yani şu X hedefini gittiğini ve buradaki düzeltmesini yaptıktan sonra görmekte olduğunuz siyah boyun çizgisi bölgesindeki Y hedefi, yani yeşil hedefi gitme arzusunda olduğunu görüyoruz. Buradaki yeşil bizim Y hedefimiz, logaritmik anlamda, ciddi anlamda Sasa'nın önümüzdeki yıllara damga vuracak bir hedefe doğru gitme arzusunu görüyoruz. Şimdi burada teknik anlamda biliyorsunuz arkadaşlar, bizim formasyonlarımız çalışır. Sıralı olarak işte X hedefi geldi, düzeltmesini yaşadı ve hatta öyle ki boyun çizgisine kadar ulaşmadan ne yaptı arkadaşlar? Yukarı gitti ve yeni bir formasyon büyüterek yoluna devam etti. İşte burada bazı şirketler, iyi şirketlerde geri çekilmenin boyun çizgisine olma şartı yoktur. Böyle bir onay beklemezsiniz. Şirket eğer büyüyorsa hızlıca formasyonu büyüterek yeni formasyon oluşturur ki burada sarı boyun çizgisiyle görmekte olduğunuz bir sol omuz, bir baş ve bir sağ omuz formasyonuyla Tobo formasyonunu çizdiğini ve bu Tobo formasyonunun ilk etaptaki sağ omuz hedefini gittiğini ve oradan nereye geldiğini görüyoruz. Boyun çizgisi onay bölgesine geldiğini görüyoruz. İşte burada bu tarz onay bölgeleri tarihi fırsatlar sunar mı bize? Burayı değerlendirmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, öncelikle alttaki siyah boyun çizgisiyle tanımlamış olduğumuz çanak kulp formasyon hedefinin henüz çanak derinliği olan hedef yeşille göreceğiniz bölge henüz gelmemiştir. Buranın bu sarı neckline dediğimiz onay aldıktan sonra belki 2025 yılına kadar buradaki 15 dolarlık hedefe doğru bir yolculuk yapacağı öngörülebilir. Ama açık konuşmak gerekirse, eğer olur da Sasa bu bölgedeki Tobo formasyonunu çalıştırıyorsa, ki görüntü itibariyle şu aşamada halen çalıştığını söylemek mümkün. Çünkü burada sarı bölge gördüğünüz alanın hedefi geldikten sonra bir onay alma bölgesine doğru boyun çizgisi neckline'a bir onay almaya indiğini görüyoruz. Bu onayı aldıktan sonra eğer Sasa mevcut zirvesini geçeceği düşünülürse, ki düşünülmeli, çünkü bu yatırımların mutlaka bir gün fiyatlaması olacaktır. Biz Sasa'nın daha önceki formasyon hedefini ilk etapta takip edeceğiz ki 15 doları gerçekten önemsiyoruz arkadaşlar. 15 dolar hedefli. Peki Sasa gerçekten de bu fiyatlamada 15 dolar kırılıp bizim buradaki sol omuz baş, sağ omuz Tobo formasyon hedefi olan 111 dolara gidebilir mi? Ben gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben öyle veya böyle önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte Sasa yatırımcılarını gerçekten ihya edebilecek teknik anlamda bir formasyon çalıştığını ve 100 dolar, 110 dolar gibi bir hedefi
şu anda gözüne kestirdiğini görmekteyiz. Peki bizim bu teknikteki 111 dolar hedefini biz gerçek anlamda hani teknik anlamda dalga teorisiyle de görmemiz mümkün mü? Dilerseniz deneyelim. Şimdi Sasa'nın bu logaritmik grafiğinde dikkat ederseniz teknik dip bu bölgesi, yani herkes tarafından kabul görülecek teknik dibe gitmemiz lazım. Sasa'nın en dip bölgesi olan bu bölgeye kocaman bir soru sormak lazım. Nedir o soru efendim? Birinci impuls dalganı yaptın mı? Soru bu arkadaşlar. Eğer bu impuls dalgasındaki geri çekilme, yani ikinci dip, hani daha basit ifadeyle herkes tarafından kabul görülen bölge bizim sıfır noktamız, başlangıç noktası. Birinci impuls dalga geldi mi? Evet. Düzeltme ABC şeklinde geldi mi? Evet. Şimdi burası bir, burası ikinci dalga mı? Bunun cevabını nasıl arayacaktık? Eğer ikinci dalga, şimdi biz logaritmik grafikteyiz. 61.8 veya Fibo 786 aralığını barındırıyorsa evet, burası bir üçüncü dalgadır arkadaşlar. Üçüncü dalgadır. Peki biz üçüncü dalgaların boyunu tahmin edebilir miyiz? Dalga teorisine göre evet edebiliriz. Burası 1.618 ve katları. Bizim için önemli olan rakam neydi? 2.618 olabilir, 3.618 olabilir, 4.618 ve üzeri balondur. Dikkatli olmak lazım dediğimiz teorideyiz efendim. Şimdi ben öncelikle lineer grafiğe dönelim. O herkes tarafından kabul görülen teknik dibe gidelim arkadaşlar. Yani bizim o bölgemiz neresi? O bölgeye bir bakmakta fayda var. Evet, burası bakınız birinci impuls dalga ve geri çekilme. Biz ne demiştik arkadaşlar? Teknik dibin bir Fibonacci'si olmalı. Şimdi burası doğru anlaşılması üzere ben, isterseniz karışıklık olabilir diyebilirsiniz. Bakın biz şuranın lineer anlamdaki birinci dalganın geri çekilme seviyesini arıyoruz. Yani grafiğin bu tarafını düşünmeyin. Bu impuls dalganın geri çekilmesi neresi olmuş? 61.8 ve 786 görme arzum var. İsterseniz hemen oraya gidelim ve o sorumuzu soralım arkadaşlar. Evet, birinci impuls dalga ve inanılmaz bir şekilde burada grafiğimizi revize edelim. Evet, şöyle. Şimdi birinci dalgamıza biz ne diyorduk? Evet, gitmişsin, gelmişsin, bakın 618, yani altın oranda konsolide ve 786'da bir ikili dip paterni teknik dönüş arkadaşlar. Tamam, artık biz alacağımızı aldık. Buradan logaritmik grafiğimize gidip teşekkür edelim Fibonacci'mize. Evet, bu dalga boyunu artık logaritmik anlamda kullanabilirim. Peki ne yapıyorduk? Dalga teorimizin birinci dalgası, değerli arkadaşlar, tam nokta atış çizmeye çalışacağım. Evet. Ondan sonra neresi? Düzeltmenin bittiği yere de biz ikinci dalga diyeceğiz. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? 1.618, 2.618 ve katlarını sıralı olarak arayacağız. Burayı, grafiği sağa doğru uzatalım. Evet. Nizami temaslarımız birinci dalganın başladığı bölge, bittiği bölge ve düzeltmenin bittiği bölge sıralı olarak 1.618 ve katları. Şimdi 1.618 bölgesine gittiğimizi görüyoruz arkadaşlar ki orayı kırmışız. 2.618 bölgesine yolculuk var. Değerli arkadaşlar, merak ettiğim hedefim, yani büyük hedefim benim.
Evet, işte buyurunuz 111 dolar 3618'i işaret ediyor ki muazzam bir rakam. Tabii ki bizim burada öncelikle 2618 bölgesi önemli. Orası da diğer formasyon hedefimizi işaret ediyor. Yani yeşil formasyon hedefimiz olan 15 dolar seviyelerini işaret ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar buradan çıkıp ben bu radikal ve çok agresif hedeflerden sonra TL bazlı grafiğimize gidip bazı sorular soralım efendim. Şimdi TL bazlı grafiğimizde biz öncelikle Sasa'nın genel görüntüsüne gidelim. Benim burada biraz ortalamalara ihtiyacım var ve bizim Murat EMA dediğimiz indikatörümüz gelsin ve ben burada çok agresif bir yaklaşımla şunu yapacağım. Benim MOV 5 ve MOV 6'yı da açalım. Burayı da arkadaşlar 250 hatta 300 günlük ortalama da gelsin. O kadar agresif bir analiz yapalım ki girdi kısmında stilde 50 günlükte değişim yok. 100 günlükte en ucuzu en dibi versin. Yani burada ne gördük? Arkadaşlar 200 günlük ortalama, 250 günlük ortalama ve 300 günlük ortalama. Şimdi tarihinde bu hisse senedi 200 günlük ortalamasının altına indiği bölgeyi arıyorum arkadaşlar. Evet, bir pandemi satışı, değil mi? Pandemi. Burayla kıyaslamak çok yanlış olacaktır ama pandemiden bu yana bu hisse 200 günlük ortalamasına ilk defa hangi tarihte? 2021 Eylül ayında gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra hareketine devam etmiş ve arkadaşlar buyurunuz bu bölgede yine ve yine tekrar ne yapıyoruz? 200 günlük ortalamaya geliyoruz. Tepki alıyoruz. Bir daha 200 günlük ortalamayı kırıyoruz ve hatta 300 günlük ortalamasına kadar indiğine şahit oluyoruz. Şimdi gelinen bu noktada Cuma günkü kapanışımızı tam da 200 günlük ortalama seviyesinde kapattığına şahit oluyoruz. Eğer dikkat ederseniz AKD'lerini incelerseniz Cuma günü Bank of America çok ciddi anlamda baskılayıp akşam karanlık oda alımlarıyla 750 bin lot artıya geçmeyi başardı. Yani gün içerisinde 1,5 milyon lotu satıp akşam 750 bin lot artıya geçmesi anlamlıydı. Bu da ne demek oluyor? Yeni haftada 200 günlük ortalamanın kırılacağı anlamı çıkıyor karşımıza. Şimdi tabii bu 200 günlük ortalama kırılırsa beklenti ne olur? Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Sasa genetik olarak filama formasyonları çizme hastası. Filamaları çize yolculuğunu hep bugüne kadar devam ettirmiş. Peki ne olabilir? Bakınız tam da şu bölgede bir filama tarzı görüntümüz var ki Sasa hani burayı da filama diyebiliriz değil mi? Şöyle temas. Peki ne olabilir? Yani Sasa buraya çok ciddi bir filama formasyonu çalışamaz mı? Yani biz günlükte filama görüyoruz da haftalıkta veya aylıkta bu filamaları göremez miyiz? Efendim görürüz. Niye görmeyelim? Bakınız biz bu bölgelerde Sasa'nın sürekli bu filamaları yapıştırıp hedeflerine gittiğini görüyoruz. Yani sırada ne var? Bir filama daha var ve bu da hedefine gidecektir. Yani alışkın olduğumuz bir genetik var ve dikkat ederseniz ne yapıyor? Sasa baskılanıp filamasını çizip bu filama hedeflerine sıralı olarak gittiğine şahit oluyoruz. Yani hep ne yapıyoruz? Filama çiziyoruz. Hep ne yapıyoruz? Filama çiziyoruz. İşte bir filama daha yolda. Bir filama daha yolda. Bu filamanın hedefine gidecek miyiz? Ben gideceğini düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar tekrar günlük grafiğimize dönecek olursak Sasa'nın 200 günlük ortalama
üzerine çıktığındaki hareketlerini incelemek lazım. Sasa gerçekten de 200 günlük hareketli ortalamalarında sonraki impuls dalgaları hep anlamlıdır. Hep anlamlıdır arkadaşlar. Burada 200 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunduktan sonra nitekim şu bölgede de göreceğiniz üzere bütün impuls dalgalarını 200 günlük hareketli ortalama üzerinde çok şık yaptığına şahit olmaktayız. Şimdi tabii ki de buradaki beklentiniz nedir? Yani benim beklentim şunu diyebilirim. İlk etapta bizim bu bölgedeki filama çalışıyor. Basit hedef olarak vereceksek 2024 yılında, bakın 2023 yılı için burada teknik kırılım göremeyebiliriz ama 2024 yılında bu filamanın kırılacağını öngörüyorum ve 2024 yılında artık Sasa'nın bu teknik kırılımla, yani burada şu hareketi yapabilir. 2023 yılının kalan 3 aylık periyodunda dalgalanmalar olabilir ama 2024 yılında bu teknik kırılımı yaparak Sasa'nın 3 hanelere doğru bir yolculuk yapacağını düşünüyorum ki buradaki basit varış hedefimizde zaten 800-900'lü rakamları verecektir. Evet, 904 gibi bir rakam karşımıza çıkmakta değerli arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bizler teknik görüntülere bakarak bu tarz videoları yayınlıyoruz. Herkesin kendi kararıdır. Biz Sasa'nın yatırımlarıyla birlikte teknik analiz görüntüsünün de artık yavaş yavaş pozitif alana geçeceğini öngörüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi hafta sonları diliyoruz. Yatırım yapan arkadaşlar uzun vade yatırım yaptığı sürece Sasa'da kazanımlarına devam edecektir bence. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıkta ve afiyetle kalın. Görüşmek üzere.